göz hastalıklarıyla ilgili yapmış olduğum videolarda tekrardan fotodinamik tedavisiyle sizin karşınızdayım. Sizlerin de bildiği gibi SSR göz rahatsızlığından dolayı çeşitli tedavilerden sonra en son durak olan fotodinamik tedavisini yaptırdım ve 6 hafta kadar geçti ve sizlere de belirttiğim gibi 6 hafta sonra ilk kontrolüm oldum. Durum hakkında size bilgi vermek istiyorum. OTC röntgenim çekildi. Video çok kısa olacak. Videonun sonunda tedavimi yaptırdığım hastanenin görüntülerini de koyacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz ve bir noktada olsa yorum yaparsanız, beğeni atarsanız memnun olurum. Aynı zamanda kanalımı da takip alırsanız tabii ki buna da memnun olurum. Çünkü çok değişik videolar da yayınlıyorum. Tekrarlamam gerekirse ben bu fotodinamik tedavisi konusunda çekmiş olduğum videoyu dünya çapında hastalığa yakalanmış ve etraflıca video çeken birine rastlamadığım için siz hasta arkadaşlarımı bilgilendirme amacıyla bu videoyu yapıyorum. Söylediğim gibi 6 haftanın sonucunda Hamburg Üniversitesi Hastanesi'ne gidip kontrollerimi yaptırdım. Röntgenim çekildi. Bir gerileme saptandı gözümde. Yalnız şu ana kadar görüşümde herhangi bir değişiklik yok. Daha öncesi gibi aynı şekilde görüşüm devam ediyor. Yani iyileşme yok, geriye gitme de yok. Tedavi. Şimdi size tedavinin röntgenlerini göstereceğim. Sizler de kendi gözünüze bu fotodinamik tedavisinde yapılmış olan işlemin sonucunu 6 hafta sonra nasıl bir etkisi olduğunu siz de göreceksiniz. Şimdi raporu size şöyle bir göstermek istiyorum. Bakalım size tam olarak gösterebilecek miyim? Şurada görmüş olduğunuz kısımda hemen şuradan gösteriyorum. Açıklığı görüyorsunuz. Gözün merkezi bölümünde olan açıklığı görüyorsunuz. Bu resim yanılmıyorsam Kasım 2025'e ait. Daha öncesinde de aşağı yukarı bu şekildeydi. Ben bir argon lazer yaptırmıştım. Orada da bir farklı yoktu. Çok az bir azalma olmuştu ama sonra tekrar aynı seviyesine geri geldi. Ve birkaç gün önce çekilen yeni röntgende bir gerileme oldu. Onu da size şöyle tutup göstermek istiyorum. Görebilirsiniz inşallah. Şuradan gördüğünüz gibi azalmayı buradan fark edebiliyorsunuz. Yani 6 haftanın sonunda fotodinamikten sonra olan azalma bu şekilde. Aynı zamanda altta da bu şekilde. Tabii bu farklı açılardan çekildiği için sonuçta göz aynı. Yani zaten sağ gözümde var bu hastalık maalesef. Siz de görüyorsunuz. Tekrardan ikinci resmi de yan yana koyarsam şöyle belki, ama öyle olmadı. Şöyle yapalım. Bakın bu kadar bir açıklık var. Fotodinamikten sonraki açıklık şu şekilde görebiliyorsunuz umarım. Bu eskisi. Evet. Bu da şöyle yenisi. Tabii siz belki videoyu durdurup tekrar daha etraflı bakabilirsiniz. Şöyle bir resim daha var elimde. Bu biraz daha tarih olarak daha eski. Evet, bu da Eylül 2025'e ait. Şöyle gösterecek olursam açıklığı daha da net görebileceksiniz. Bayağı bir açıklık var. Ve dediğim gibi yeni yapılan röntgen bir de resimde şöyle gösteriyorum. Bu kadar bir düzelme var. Ama dediğim gibi gözümde herhangi bir düzelme yok. Görüşümde ne geriye ne ileriye dönük bir görüşümde düzelme yok. Doktorun dediği zaten 3 aylık bir bekleme süresi olduğunu söyledi. Yani bir buçuk ay sonra tekrardan bir OTS grafiği çektirebilirsem daha etraflıca konuşabilirim konu hakkında. Yalnız ben şöyle bir şey aktarmak istiyorum. Benim maalesef çok fazla bir umudum yok düzelme konusunda. Çünkü argon lazer yapıldığında da bu bana söylenmişti. Gözüme Türkiye'de iğne yapıldı. Onun da bir faydasını göremedim. İşte sakin ol, sinirlenme, stresin uzak kal gibi tavsiyelere zaten ben uyuyordum. Herhangi bir düzelme olmadı. Ben bu tedavinin sonucunda çok fazla bir iyileşme bekliyorum dersem yalan söylerim. Çok fazla bir iyileşme beklemiyorum. Benim burada sadece amacım çok fazla geriye gitmesin. İleriye dönük bir iyileşme olursa %60, %70 oranında tabii ki iyi olur.
Ama benim gözüm çok kötü değil zaten. Görüşünde çok büyük bir kötülük yok. Bu şekilde de kalsa benim için çok fazla değişmiyor aslında. Ama tabii kimse gözünün bu kadar bozulmasını istemez. Sizlere aktarabileceğim konu olarak şimdilik bu kadar. Benim bu göz tedavimdeki bir gecikme oldu aslında. Benim bu hastalığın teşhisi Aralık 2024'te tesis koyuldu ama maalesef bu Almanya'da sağlık sistemi çok kötü olduğu için randevu beklemeleri, oradan oraya o veriyor 4 ay sonrasına randevu, o veriyor 3 ay sonrasına randevu. Ne oldu? Su gözümüzde aşağı yukarı 1,5 sene kaldı. Yani fotodinamik yaptırdık. Ama çok fazla bir randıman alamadık. Belki de sinirler ölmüştür. Belki de hiçbir zaman için eski seviyesine ya da normal bir seviyeye gelmeyecek. Bu da Alman sağlık sisteminin çok yavaş işlemesi, çok fazla prosedür olması, doktorun azlığı, biraz politik konulara da gireceğim burada. Yani dışarıdan çok fazla doktor geliyor, Türkiye'den doktor geliyor, şuradan işte Suriyelilerden doktor var, işte yok 4.000 geldi, yok 5.000 geldi. İyi de kardeşim Almanya gelen de 1 milyon kişi her sene. Yetişmiyor, yetmiyor. Doktor yok, tedaviler geç başlanıyor. Tamam materyallere ulaşılabiliyor belki lazere, işte bu ilacına, şuna buna ama uygulayacak adam yok. Yani sizin anlayacağınız boşu boşuna 1,5 sene geçti. Zaten bu tedavide herhangi bir ücret falan da ödemedim. Sağlık kasası karşılıyor. Yani biz bir Amerika gibi değiliz. Sağlık hizmetlerinden yararlanıyoruz ama geç yararlanıyoruz. Yani tedaviye geç ulaşıyoruz. Tedaviye de geç ulaşınca hiçbir kıymeti kalmıyor. Yani 1,5 sene boşu boşuna geçmiş bir zaman. Tedavi zaten 25 dakika sürüyor. Tedavinin masrafı zaten 3.000 euro. Bunu daha önceki videolarımda da belirtiyorum. Artık bakacağız. Diğer videoyu şöyle 1,5-2 ay sonra tekrar yapmayı düşünüyorum. 3 ayın bitişinde ve yeni bir röntgen bir çekildiği zaman size daha etraflı bilgi vereceğim. Sizler de daha iyi anlayacaksınız. Yani bu hastalığı yakalan arkadaşlar fotodinamik tedavisinin 6. haftasının sonunda ortalama durum bu şekilde. Dediğim gibi sağ gözünde var, sol gözüm %100. Orada bir sakatlık yok. Artık herkese geçmiş olsun diliyorum. Dediğim gibi videolarıma ufak da olsa bir yorum, bir beğeni atarsanız bu video başka insanların da karşısına çıkar. Çünkü biliyorsunuz bir algoritma problemi var. Sadece belirli kişilere gösteriyor. Atıyorum 30, 40, 50. Ondan sonra bu video seyredilmezse yeni kesimlere göstermiyor. İnsanlar ancak arattıraraktan bu videoyu bulabilirler. Tabii kim neyi arattırıyor da ayrı bir konu. Desteğinizi bekliyorum. Kanalıma lütfen abone olun. Dediğim gibi beğeni atın. İhtiyacı olanlara gönderin. Varsa gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Videonun sonuna kadar da izlerseniz size orada göstereceğim fotodinamik tedavimi nerede yaptırdım. Hastane gerçekten çok büyük. Bu hastane içerisinde otobüsle geziliyor. Ama dediğim gibi doktora ulaşma çok zayıf. Randevulara ulaşmak çok zayıf. Tedaviye para vermiyorsun ama geç yapıldığı için herhangi bir düzelme yok. Ben 6 haftanın sonucunda daha iyi bir düzelme beklerdim. Ama dediğim gibi artık bekleyip göreceğiz. Herkese geçmiş olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.